Merhaba arkadaşlar. Ben PKO'lu Ceylin'in annesi Mevlana Kendirci. Ceylin'le bu hastalıkta 10 yılı geride bıraktık. 10 yılın tecrübesini sizlere aktarmak adına bir soru cevap videosu hazırlamaya karar verdim. İlk soruyla başlayalım. Anne sütüyle diyet mamayı düzene koyamadım, nasıl yapabilirim demişsiniz. Verilen mama miktarını parçalayarak geceye ve gündüze dağıtmak lazım. Çok az miktarlarda. Ya bebek küçük olduğu için midesi çabucak doyacaktır. 6'da anne sütü verdiysem eğer 7,5'da mama. Mamayı da biberonla değil kaşıkla. İlk başta mamayı kabul etmeyebilir. Çenesinin altına işte bir şey koyardım, havlu. Verdiğimi tükürürdü. Yani o küçücük işte 20 cc 30 cc neyse o miktarı bitiremezdim. Yani hepsini tükürürdüm. O tükürdükten sonra hani ben onu içti saymazdım. Çünkü hepsini havluya boşaltmış olurdum. Ondan sonra 1,5 saat sonra emzirmek yerine, anne sütü vermek yerine tekrar aynı mamayı hazırlar verirdim. Çünkü içmediğini bilirdim. 1,5 saat sonra verdiğimde mamayı içerse zaten muhtemelen içecektir. Çünkü acıkacaktır. Acıktığı için de acı da olsa onu tüketmek isteyecektir. Ondan sonra anne sütü, ondan sonra tekrar mama ama çok az miktarlarda. Bir diğer soru, ek gıdaya geçtik. Kan değerlerimizde büyük bir düşüş oldu. Bu normal mi? Şimdi ek gıdaya geçildiği zaman anne sütü de azalıyor. Kimisi tamamen bırakıyor anne sütünü. Yani sebze meyveye başlayınca da tabii ki bir düşüş olması normal. Bizde de olmuştu. Ya anne sütünü bilemedikleri için hani apayrı bir döneme girilmiş oluyor. Yani nasıl diyeyim, evde ne kadar anne sütü verildiğinin bir hesabı yapılmadığından ek gıdaya geçildiğinde o hesabın yapılması bir zaman alacaktır yani. Hani doktorlar için de. Ondan sonra bir rutine bağlanacaktır. Yani normal düşmesi. Bu beslenme şekli ne zamana kadar sürecek? Yetişkin olduğunda bırakacak mıyız demişsiniz. Bu beslenme şekli aldığımız protein miktarı yaş ve kilo ile birlikte artacak tabi. Öbür taraftan PKO maması biraz azalacak. Ama bu şekilde devam edecek. Kan değerlerimiz sıfırlara düştü ne demek? Bizim de düşmüştü tabi o dönemde ilk başlarda. Bizimki 34'e düşmüştü. 34 sıfıra nasıl diyeceğim? 60'a bölerek 0,5. Bizimki de bu 0,5'e düşmüştü. Yani aslında 100'ün altına çok düşmemesi lazım. Yani bu yeterli beslenmediği anlamına geliyor aslında. Mesela şu anda Ceylin'in 250-300 gitmesi normal. 250'yi ne ile gösteriyoruz? 250'yi 60'a bölüyorum. 60'a böldüğümüz zaman 4,1 yani o şekilde de söyleniyor. 250 diye de söyleniyor. Çocuğuma meyve sebzeyi sevdiremedim. Nasıl yedirebilirim? Tabağı süslemek gerekiyor. Ya da ne bileyim bir oyunla ya da bir ödülle yedirmek ya da başlatmak. Yani tamamen böyle gidecek diye bir şey yok. En azından başlarken onları teşvik etmek adına bir şeyler yapılabilir. Mesela bu ne olabilir? Mesela Ceylin çekirdeksiz üzüm yerdi sürekli. Çekirdekli olanı asla yemek istemezdi. Şu anda tüketiyor. Ama nasıl öğrettim ben? Ceylin'i bir gün yanıma oturttum. Ceylin bak dedim, bu üzümün içinde bir çekirdek var. Bak şimdi ağzıma atacağım, çıtır çıtır ses gelecek dedim. Ağzıma aldım. Bak dinle dedim çıkan sesi. Ne güzel ses geliyor dedim. Sen de böyle yapabilir misin dedim. Tabii o zamanlar küçük. Ben de yapacağım anne, ben de yapacağım dedi. Ağzına verdim. Çıt çıt o çekirdeğin sesiyle, yani onu hani farklı bir şey yapmış gibi gösterdim. Oo Ceylin sen de yapabiliyorsun, sen de yiyebiliyorsun, aferin sana falan diyerek
Ceylin çekirdekli üzüm yemeye başladı. O gün bugündür hala yer. Yani ayırt etmez bu çekirdekli, bu çekirdeksiz diye. Yani bir şeyler yapmak gerekiyor. Ek gıdaya geçtik. Her gün ne yedireceğimi düşünüyorum, ne yedireceğimi bilemiyorum demiştiniz. YouTube'da benim çorba videolarım var arkadaşlar. Onların içine hiç yoktan kendi ekmeğini katarak küçük küçük böyle parçalayarak yedirebilirsiniz. Ben düşük proteinli pirinci, ondan sonra makarnayı bayağı bir geç alıştırdım Ceylin'e. Ben her şeyi evde yaptığım için hani pirinci de hiç vermedim. Normal pirinç kattım bütün sebze yemeklerinin içine. Ama çok az miktarda katıyordum tabii. Nasıl yapıyordum? Bir tane örnek vereyim size. Mesela 15 gram soğan. Patlıcanı hiç sevmez Ceylin mesela. Yani yemek istemez. Ama patlıcanı ben söndürüyordum. Tahtanın üzerinde böyle tırtıklıyordum güzelce sönmüş patlıcanı. Tavanın içine yağ, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 15 gram soğan. Bunu kavuruyorum güzelce. O günün sebze hakkını, hani bazen diyorsunuz ki işte Mevlana Hanım bizim pirinç hakkımız yok. Sebze hakkımız var. Yani yediremeyiz pirinci diyorsunuz. O zaman 2 tane sebzeyi birleştirirsiniz. 25 miligram, 25 miligram, 50 miligram yani bir kaşık pirinç olarak yemeğe katarsınız. Bir kaşık pirinci yıkıyordum. Soğanla yağı kavuruyordum. Çok az salça. Kavurduktan sonra pirinci atıyorum. Su ilave ediyorum ve pirinçler açılana kadar pişiriyorum. Ondan sonra hafif karabiber. Sonra da o püre haline getirmiş olduğum sönmüş patlıcanı içine katıyorum ve karıştırarak yani kavuruyorum böyle. Harika bir şey oluyor. Küçüklükten beri Ceylin onu yer. Pirinç açılmış, pilavdan daha net böyle hani lapa olur gibi. Ondan sonra sönmüş patlıcan da içinde ayrı bir lezzet veriyor salçayla birlikte. Ekmekle bunu hani bunu sulandırabilirsiniz. Daha bir sulu sulu yapıp böyle salçalı salçalı, hatta içine az bir şey ekmek de atarak kaşık kaşık yedirebilirsiniz yani. Ben Ceylin ekmek de yediriyordum ev ekmeğiyle. Küçük ev ekmekleri koparıyordum. Azıcık alıyordum, Ceylin ağzına alıyordu. Çok seviyordu öyle yemeği mesela. Yağlarda yasak var mı Ceylin'e? Balık yağı verdiniz mi demiştiniz. Yani yağlarda yasak yok aslında. Ceylin'e balık yağı verdim ben. Ama çok sık sık arka arkaya vermedim. Ondan sonra tereyağı ve kuyruk yağı. Tereyağını günde 10 gramı geçmemek şartıyla. Kuyruk yağını doktorlar önermiyor aslında. Ben sadece lahmacunda kullandım. O da gerçek lahmacuna benzemesi için kokusuyla, tadıyla aynısı olsun diye koydum. Onu da 10 gramı geçmezsek ve sık sık yedirmezsek çok iyi olur. Onun haricinde en sağlıklı yağ tabii ki zeytinyağı. Az fenilalanin içeren meyveleri nasıl ayarlıyorsunuz? Göz kararı olarak demişsiniz. Nasıl ayarlıyorum? PKO'lu bireyin yumruğunun büyüklüğünde. Yani Ceylin'in yumruğunun büyüklüğünde bir üzüm, bir porsiyon. Kurusu da avucunun içinde, yani kapanacak kadar, şu kadar olacak şekilde bir porsiyon kurusu. Diğer kuru meyvelere gelecek olursak hepsini göz kararı veriyorum ama Medine hurmasının ve kuru incirin protein değeri biraz daha yüksek öbürlerine göre, onu porsiyonlayarak veriyorum. Medine hurmasının 45 gramını bir porsiyon olarak, kuru incirin de 30 gramını bir porsiyon olarak veriyorum Ceylin'e. Diğerleri göz kararı. Diğer sebzelerin kurularında nasıl bir porsiyon yapıyorsunuz demişsiniz. O da aynı şekilde. Diyelim ki patlıcan. Patlıcan kıyması videomda görmüşsünüzdür. Ceylin'in yumruğunun büyüklüğünde ben orada baz almıştım. Ama yani hasta birey, PKO'luk birey kimse onun yumruğunun büyüklüğünde olacak yani.
İlla o videoda o kadar 5 gram söyleniyor diye 5 gram olmaz yani. Bu miktar artar kişiye göre. Tazeyken yumruğunun büyüklüğünde, kuruyken avucun içinin alabileceği miktarda küçük bir avuç, bir porsiyon olarak tüketiyoruz. PKO tarifleri ile ilgili bir eğitim aldınız mı demişsiniz. Herhangi bir eğitim almadım. Evde deneme yanılma yöntemiyle buldum. Birçok kere denedim yani. Bu denemeleri de not aldım. Yaptığım her tarifi noktasına virgülüne kadar yazarım. Yaptığım hatayı yazarım. Bir dahaki yaptığımda o hatayı yapmamak için muhakkak not alırım. Kaç derecede pişirdim? Yağlı mı olmuş, tuzlu mu olmuş, az mı pişmiş, çok mu pişmiş? Bütün hepsi not alınır. Bir ikinci yaptığımda o hataları yapmam ta ki en güzelini yapana kadar. Ondan sonra da video çekilir. Ekmek tarifinizi denedim. Sizinki gibi olmadı. Unu bardakla ölçtüm. Mayalandırmayı çok bekletmedim. Ondan dolayı olabilir mi? Tabii ki videoları neden çekiyorum ben? Eksiksiz olması için, tarifin tam anlamıyla olması için. Yani ölçüleri aslında bardak ölçüsü değil de oradaki yazılan gram ölçüsüyle yaparsanız kesinlikle aynısı olacaktır. Mesela ekmek için gramı kullanırsanız, güzel pürüzsüz bir hamur yaparsanız, mayalandırmaya dikkat ederseniz, mayalandırma süresine, pişme derecesine, fırının sıcak olduğuna, eğer fırın sıcak diyorsa ve soğuk bir fırına atıyorsanız orada kabarmaya devam edecektir ve şekilsiz bir şey ortaya çıkacaktır. Yani bunlar videoda ne deniyorsa aynısı yapılırsa çok güzel bir ekmek olur. Mesela pembe çatlak kurabiyemi denemiş takipçilerimden biri. Olmadı Mevlana Hanım demiş ama ben bardak ölçüsü kullandım demiş ve hamur yoğurduktan sonra dolapta da bekletmedim demiş. Yani bunları yapmadıktan sonra ya zaten olma olasılığı yok ki. Özellikle pembe çatlak kurabiyede gram ölçüsüne, sıvıya yani bir hassas bir hamur. Dikkat edilmeli. Yani ben mesela ben bile yaparken o tarifi ben yaptım ama ben de gramla ölçerek yapıyorum. O kadar kendime güvenip de ben yaparım deyip de yapmıyorum. Tekrardan açıyorum tarifi, bakıyorum altına. Ne yazıyorsa gramları ölçüyorum, katıyorum, yapıyorum, aynısı oluyor. Kakaolu ıslak kek tarifinizi yaptım. Sizinki gibi olmadı demişsiniz. Şimdi ben bu kek tarifini yaparken ilk başladığımda, ilk not aldığımda 180 derecede pişirdim. Aynı ölçüleri, aynı malzemeyi. 180 derecede orta rafta pişirince normal bir kek oldu. Kabaran, normal bildiğimiz bir kek oldu. Ben ise daha böyle üstü düz, brownie tarzı, daha ıslak bir şey yapmak istiyordum. O yüzden ısıyı biraz aşağıya çektim ve 170 derecede alttan ikinci rafta pişirdim. Ve 25 dakikayı kesinlikle yukarı çıkmadım. Bizim kekin şöyle bir özelliği var. Piştikten sonra hafif dışı ıslak ıslak oluyor. Yani böyle yapış yapış oluyor diyorsunuz bazen. İşte onu burada avantaj olarak kullandım. Piştikten sonra üzerini kapatarak o ıslaklığı içine çekerek brownie tarzı bir kek havası verdim. Ceylin'in en sevdiği kektir kakaolu ıslak kek. Dönüp dönüp yaptığım keklerden biridir o. Ama bu zamana kadar daha aynısını yapan olmadı. Mevlana Hanım yaptım sizinkisi gibi olmadı, kabardı. O zaman demek ki sizin 170'te değil de yani eğer o şekilde kabarıyorsa, üstü düz ıslak olmuyorsa demek ki 160 derecede ikinci rafta ve 25 dakika pişirmeniz gerekiyor ki brownie tarzında bir şey olsun. Ve piştikten sonra üzerini kapatın, dinlenmesine izin verin. Harika olacak. Sipariş alıyor musunuz? Bu çok soruluyor. Sipariş almıyorum. Benim bu videoları çekmemdeki amaç Ceylin büyüdüğünde bu tariflere bakarak hayatına devam edebilmesi. Bir ikincisi ise tarifleri yapamayan, çalışan anneler var. Hani zamanını ayıramayan. Onlar için, onların bakıp yapması için paylaştım.
Ceylin'in kanının yükseldiğini hal ve hareketlerinden anlıyor musunuz? Gözlemleriniz nelerdir? Önceleri tabii tahminlerim oluyordu ama yani 10 yıldan sonra bayağı bir netleşti diyebilirim. Tabii bunlar benim gözlemlerim. Sizin de aynı şekil, aynı şeyleri hissediyorsanız, yani Mevlana'nın doğru teşhis koymuşsunuz, bunlar doğru, ben de aynısını yaşıyorum diyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ceylin kan değerleri yükseldiğinde eşyaların hareket ettiğini söylüyor. Yani yamulduğunu, daha doğrusu yamuluyormuş. Baktığı yerde mesela öğretmen otururken arkadaki dolabın yamulduğunu söyledi. Hocası arayıp söyledi bana. O dönem tırnak batma olayımız vardı. Enfeksiyon vardı tırnağında. Ayak şişti parmağı yani. O yüzden değerlerimiz bayağı bir yükselmişti. O parmağından dolayı kan değerleri yüksek. Bazı durumlarda da enfeksiyon, işte midesinde, boğazında ishal oluyor. Ondan sonra kusma olduğu zaman, iştahsızlık olduğu zaman, kusma ve iştahsızlıkla anlıyorum tabii yükseldiğini. Bir de şey diyor, PKO mamasına, hani kokuyor. Hani kokuyor diyor. İçmek istemiyor yani. Yemekleri de yemek istemiyor. O zaman anlıyorum yüksek olduğunu. O zaman ısrar etmiyorum. Ara veriyorum 3-4 saat. Ondan sonra yine başlarken amino asit karışımıyla başlıyorum. Yemekle değil. Yine ilk olarak diyet mamasını hazırlayıp onu veriyorum. Ondan sonra iştahı yok ya, sevdiği bir şeyi yapıyorum. Mesela sevdiği bir makarnayı, düşük proteinli makarnayı yapıyorum. Tabii bunun başında yüksek olduğunu anlamıştım. Hastaneye kan götürüyorum. Başta onu söyleyeyim yani. Ondan sonra bunları yapıyorum. Bir de şey oluyor. Yani bu da tabii ki benim gözlemim. Ceylin'in yüzü normalde bembeyaz oluyor. Ama kan değerleri yükseldiğinde sanki böyle hafiften sararıyor ve şu göz altında, şuralarda böyle nokta nokta kahverengimsi benekler oluyor. Ekranda gözükecek şimdi. Görürsünüz. Gördüğünüz gibi bu da kan değerleri düzeldikten sonraki hali. Yüzüne ay doğmuş gibi. Yani fark, benim gözlemim yani, bence doğru. Benimle tanışmak, konuşmak için telefon numarası istiyorsunuz ama maalesef telefon veremiyorum. Ama Instagram'dan, DM'den yazarsanız er ya da geç dönüyorum ve yardımcı olmak isterim tabii ki de. Neden fenilalanin ve tirozine bakılıyor? Fenilalanine bakılma sebebi, diyetimizde yazan tahılı, sebzeyi, meyveyi, düşük fenilalanin içeren sebzeyi, meyveyi tam anlamıyla oradaki olduğu gibi tüketmişsek eğer, fenilalanin değerlerimiz referans aralığı güzel çıkacaktır. Bu da neyi gösteriyor? Yani diyetimize uyduğumuzu ve almamız gereken proteini, fenilalanini aldığımız anlamına geliyor. Tirozine neden bakılıyor? Tirozin değerleri de aldığımız diyet mama, yani amino asitin diyetimizde yazan miktarda alıp almadığımızı belirliyor. Eğer aşağılara düşmüşse daha az aldığımızı, tam belli bir referans aralığı arasındaysa düzgün aldığımızı, yükselmişse çok aldığımızı gösteriyor. Çok aldığımız zaman da tirozin değerlerimiz yüksek çıktığında, tabii bu benim gözlemim. Yine bakın, ben doktor değilim, diyetisyen değilim. Bu kendi fikrim sadece. Ceylin'den bakarak gözlemlerim bunlar. Yani tirozin değerlerimiz yüksek olduğunda Ceylin karnımda ağrı var anne diyor. Kabızlıktan şikayet ediyor. Tirozin değerleri yükseldiğinde. Fenilalanin değerleri yükseldiğinde ise tam tersi oluyor. Yine karnım ağrıyor deyip ishal olduğunu söylüyor. İkisi birbirinin tam tersi. Yani öyle bir denge olmalı ki ne o olmalı ne de o. Bunlar benim gözlemlerim. Kan değerlerimiz çok yüksek
Beynine zarar verecek diye korkuyorum. Hemen zarar verir mi? Mesela hastalık süreci bir haftada kan değerleriniz yüksek seyredebilir. Yani bir anda zarar vermez ama günlük performansta bir düşüşlük olabilir. Beyne zarar vermez. Beyne zarar vermesi için üzerinden 4 ay, 6 ay, 1 yıl bir takipsizliğin olması gerekiyor. Yani bir diyetin dışına çıkılması gerekiyor ki o zaman bir hasar alsın. Yani bir anda olacak bir şey değil. Tabii ben de o zamanlarda çok korkmuştum. Hani yükseldiğinde acaba zarar verir mi? Acaba bir şey olur mu? Bir dilim ekmek yese bunun zararı ne olur Ceylin'e? Bunları çok sordum kendime. Yani bir anda zarar vermiyormuş. Yani zamanla. Hasta oldu, beynine zarar verecek diye çok yazıyorsunuz bana. Mevlana Hanım korkuyorum, yüksek değerleri bir şey olur mu diye. Bir anda olmaz. Yani hemen durumu ele alacaksınız yani. Korkacak bir şey yok. İnsan alışıyor zamanla. Ben de çok korkuyordum. Bir anda zarar vermiyor yani diyeceğim o. Günlük performansta bir düşüş oluyor. Yani algılamada, ders içi etkinliklerinde. Onun haricinde büyük bir zarar vermiyor yani. Hastalıkla ilgili gelişme var mı demişsiniz. Hastalıkla ilgili birçok gelişmeler oluyor. Hatta biz Kuvan'ı denedik. Ceylin'de Kuvan denendi. Kuvan denerken ilk önce kan değerlerimiz biraz yükseltildi. Birkaç katına çıkarıldı ki hani Kuvan verildiğinde bir düşüş olacak mı olmayacak mı diye bir gözlem yapıldı. Ama bizim kan değerlerimiz maalesef olduğu yerde saydı. Aşağıya düşme yok ve bize olmadı yani Kuvan. Sonra bıraktık. Aynı şekilde diyetimize devam ediyoruz. Biz klasik PKO'yuz. Ömür boyu. Çocuklarımızın özgürce doyasıya yemek yedikleri günlerin çarçabuk gelmesi dileğiyle kendinize iyi bakın. Diyetinizi bırakmayın ve hoşça kalın.